Yeşilçam'ın avantür filmlerinde karşımıza Çinli Prens olarak çıkan Cemal Gonca, 15 Ocak 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Kırık Saz, Mühür Gözlüm, İçimdeki Alev gibi birçok filmlerde olan ses sanatçısı Yıldız Tezcan'ın babasıdır. 60'ın üzerinde sinema filminde rol alan Cemal Gonca, aynı zamanda Türk sinemasının sayılı makyözlerinden biridir. Ve Kanlı Nigar, Köroğlu, Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor, Vahşi Bir Kız Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi çok sayıda filmin makyözlüğünü de yapar. Allah. La havle ve la kuvvete Oo, Agah Efendi, de bakalım dileğin nedir? Onlarca filmde karakter oyuncusu olarak görev yapan Gonca, özellikle plastik makyaj konusunda kendini oldukça uzmanlaştırır. Duvardaki Kan dizisinin setinde gerçekleşmesi güç bir makyajı kendi yöntemleriyle yapar. Gonca'nın kendi gibi yetiştirdiği oğlu da setlerde yanında hep vardır. Duvardaki Kanatlı TV dizisinde Türk sinemasına yaklaşık 40 yıl hizmet veren Cemal Gonca ve oğlu Abdullah Gonca yaptıkları makyajla filme katkıda bulunurlar. Dizi bittikten sonra emekliye ayrılacağını söyleyen Gonca bir röportajında "Oğlumu çok iyi bir makyajcı olarak yetiştirmek istiyorum. Bu dizinin çok iyi olması için birlikte çalışıyoruz. Bize büyük bir görev düşüyor" der. ...2004 yılında Yavuz Yalınkılıç'ın yönetmenliğini yaptığı, konusuysa 26 Mart 1453'te 2000 kişilik ordusuyla Edirne'den yola çıkan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alış öyküsünün anlatıldığı Çan drama belgeselinde de makyörlük yapan usta oyuncunun daha birçok film ve dizide imzası vardır. Aklımıza kazınan yan rollerin çoğunda hep onun adı vardır. En çok da 1977 yılında yapılan Hakanlar Çarpışıyor sinema filminde oynadığı Çinli Prens Shenk'in rolüyle hafızamızda kalır. Filmde babasının intikamını almak isteyen bir adamla bir hükümdarın yollarının kesişmesi anlatılır. Yeşilçam'a birçok yönden hizmet eden oyuncunun rolleri küçük de olsa onun yüzü aklımızda hep kalır. Çünkü o çocukluğumuzun kötü adamıdır. Türk akıncılarına zorluklar çıkarmıştır. Ama oynadığı kötü adam tiplemelerine rağmen halk tarafından sevilmesini bilir. Türk sinema tarihinde önemli bir rolü olan Akıncı avantür filmlerinin vazgeçilmez Çinli abisi olan Gonca, 80'lerdeki Yeşilçam'ın erotik film furyasında da karşımıza çıkar. Bu tarihte rol aldığı filmlerse Tamer Yiğit ve Arzu Okay'ın başrolde olduğu Erkek Kemeri filmidir. Bu filmde Cemal karakterindedir. Karaoğlan ve Zorro'nun serilerinde karakter oyuncusu olarak karşımıza çıkan Cemal Gonca, tarihi filmlerdeki rolleriyle de adından her zaman bahsettirir. Yılmaz Atadeniz'in yönetmenliğini yaptığı, Tamer Yiğit ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde olduğu Yeşilçam Western filmlerinin unutulmaz serisi Zorro Kamçılı Süvari ve Zorro'nun İntikamı filmlerinde Meksika halkını zalim vali Don Alvaraze'ye karşı koruyan Zorro'nun hikayesi anlatılır. Oyuncu burada Don Juarez isimli bir Meksikalıyı oynar. O geldi, topladığım bütün vergileri alarak köylüleri serbest bıraktı. Maalesef öyle efendim. Müthiş bir adam. Damdan dama ağaçla atlayarak geçti. Bütün askerlerimizi bir anda dağıttı. Köylü de onunla birlik. Onu çok seviyor. Peki, her şey iyi güzel ama bu adam senin oraya gidip vergi toplayacağını nereden haber almış olabilir? Oynadığı tarihi filmler Köroğlu, Karaoğlan, Bayboran'ın Oğlu, Bizanslı Zorba, Malkoçoğlu Kurt Bey, Altay'dan Gelen Yiğit, Akbiçe Kurt Kız, Karaoğlan Camoka'nın İntikamı filmleridir. Bütün Kazaklar silahlandı. Ne güzel bir görünüşleri var değil mi Karaoğlan? Bu silahlanma faydalı bir amaç uğruna olsaydı bana da güzel görünecek. Aybiçe Kurt Kız filmi ise şimdilerde başrolünü Ebru Şahin'in oynadığı Destan dizisine benzer bir hikayeye sahiptir. Filmin konusuysa kurtlar tarafından büyütülüp kavmine yapılan kötülüklerin intikamını almak isteyen Aybiçe'nin hikayesini anlatır. Oyuncu burada Yantar rolündedir. Oynadığı filmlerle Yeşilçam'ın tüm dönüşümüne şahit olmuş, Yeşilçam'ın yıldız isimlerinin yanında hep var olmuş birisidir. Birçok başrole eşlik eder. Türk sineması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu filmlerin dışında dram filmlerinde de kendini var eder. Bu filmleri ise Sana Can Dayanmaz, Derviş Bey, Düzen, Avşar Bey'i,
Tanrım Beni Baştan Yarat, Aşkın Zaferi ve Kambur filmleridir. Oyuncunun yer aldığı fantastik filmlerse Kaptan Swing, Demir Yumruk Devler Geliyor, Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesi'nde, Bombala Oksi Bombala ve Sevimli Frankenstein filmleridir. Ben de sizin gibi alelade insanım işte. Şehir şehir gezen bir cambazhanede çalışıyor, ipe bağlı bir balonla numaralar yapıyordum. Bir gün ip koptu, rüzgar beni hızla bulutların üzerine doğru yükseltti. Kaç gün kaç gece uçtum bilmiyorum. Usta sinemacı Tunç Başaran 1971 yılında dünya sinemasında ilk kez bize Kaptan Swing olarak bilinen çizgi roman kahramanını beyaz perdeye uyarlar. Film, Kaptan Swing'le Gamlı Baykuş'un kırmızı urbalalara karşı intikam mücadelesini konu alır. Oyuncu burada yüzbaşı rolüyle karşımıza çıkar. Hay tekeri sakalları gene kırmızı urbalılar. Pişman edeceğim seni. Götürün. Dur. Hey nereye yahu? Hani Burnuma yahni kokuları bu taraftan geliyor. Lokanta bu tarafta olacak. Diğer filmi Bombala Oksi Bombala filminin çekimlerinin tamamı 2 günde tamamlanmıştır. Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesi'nde filminde ise Keskin Zeka rolündedir. Oyuncuyu ilk kez bu filmde bir başkası seslendirir. Seslendiren kişi ise Cüneyt Türel'dir. Asıl mesele bizimki, vatana dönmek. Uzun zamandır hazırlık yapıyorum ben. Hazırlık mı? Nasıl? Bir balon yapıyorum yavrum. Benim küçük aklıma göre tek çıkar yol bu. Yeşilçam'da tarih 90'lı yıllara gelindiğinde ise oyuncu için farklı bir deneyim başlar. Artık dini filmlerde karakter oyunculuğu yapar. Bu filmlerse Toprağın Oğlu, Öpülecek Eller, Niyet Hayır, Akıbet Hayır filmlerinde yer alır. Oynadığı son rol ise 2008 yılında yönetmenliğini Nazif Tunç'un yaptığı Bilal-i Habeş filmindeki Darp Bin Tîn rolüdür. Yeşilçam'a varlığıyla renk katan oyuncu, sinemanın tüm süreçlerinde rol almış ve hafızamızda yer edinmiştir. Sinemaya katkıları çok olan oyuncu, hafızamızda güzel bir kareyle kendini hatırlatır. Yaptığı makyajlarla sinemamızın görsel hafızasına iz bırakan oyuncu, Yeşilçam'ın pusu yolunda her daim sanatıyla yolunu bulur. Emeğiyle Yeşilçam'ı sırtlayan isimlerden biri olur. Yeşilçam'ın tüm zor koşullarına rağmen ortaya koyduğu işlerle Yeşilçam'ı yüceltmeyi hep bilen isimlerden biridir o. Usta oyuncu 1 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini kapar. Geride ise bir sürü film bırakır biz sevenlerini. 93 yaşında hayata veda eden oyuncu azmiyle, emeğiyle hep hatırlanacak bir iz bırakır bizlere. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.